Evet, şimdi kendi bedenimize göre kalıbımızı çıkartmaktan bahsedeceğim. Bu sistemde yalnız şöyle, herhangi bir oran yok. İşte 1/10, 1/20 şöyle arttıralım, şöyle yani arttırma ve eksiltme var ama yani oranlama değil. Çünkü herkesin oranı birbirine uymaz. Değişik vücut tipleri var. Dolayısıyla vücutta ne ölçüyorsak kalıpta da bunu görüyoruz, bunu yapıyoruz. Bu şekilde işlemimizi yapacağız oranlama olmadan. Ben kalıbı baştan çizdim. Çizmekle uğraşmamak için direkt anlatacağım, zaman kaybı olmamak adına. Şimdi öncelikle bir dik çizgi çiziyoruz ve buna bir başlangıç noktası veriyoruz. Ve başlangıç noktasından sonra arka uzunluk. Bu arada ben bedenlerden bahsetmiyorum, ölçülerden bahsetmiyorum çünkü vakit kaybı olmasın, sırası geldikçe bahsedeceğim. Arka uzunluk dedik. Şimdi başlangıç noktasını belirttik ve arka uzunluk benim 40 santimetreydi. 40 santimetreyi işaretledim. Şimdi bu arka uzunluk çok önemli. Neden? 35-33 santimetre olan dahi var. Biz genelde normalde tuniklerde, bluzlarda bölü 2 yaparız. 40 olur. Düşünsenize 35 santim olanın yarısı. O zaman şuradaki açıklık ne kadar fark edecektir? Dolayısıyla bizim burada dergilerinde olsun, diğer başka dergilerde olsun yaşadığımız problem aslında bu arka uzunluk. Çünkü arka uzunluktan devam eden bir sistem var. Dolayısıyla herkesin 40 santimetre arka uzunluğu olanlarda bir nebze belki omuzunda vesaire uğraşır ama arka uzunluğu 35-36 olanlar mutlaka beden küçültmesi yapmak zorunda kalacak. O yüzden arka uzunluğumuz çok önemli. Şimdi gelelim konumuza. Arka uzunluğumuzu verdik. 40 santimetre. Ve genel kaide şudur aslında. Biz arka uzunluğu normal şartlarda 2'ye böleriz. 20'dir. Ve tuniklerimizi, bluzlerimizi, gömleklerimizi bu şekilde yaparız. Hatta 19 bile yaparız, yani 20 değil 19 bile yaparız. Bu koldaki şu oyuntunun verildiği nokta, şu koltuk derinliği bizi 19 ile 20 arasında rahatsız etmez. Gayet güzel bir rakamdır. Ancak biz tabii ki parselerde, trench coatlarda ne yapıyoruz? Koltuk oyuntu içerisine kıyafet giyeceğimiz için artı 2 diyoruz. Nasıl hazır kalıpta 2 santim aşağı indirmiştik? Aynı şekilde burada da 2 santim, yani arka uzunluk bölü 2 20 oluyor. Ben 40 santim almıştım. 20 artı 2 diyorum ve buradan 22 santimi işaretliyorum. Ne oldu benim koltuk derinliğim? 22 santim oldu. Daha sonra arka uzunluktan sonra da kalça düşüklüğünü, bu 19, 20, 21, 18 artık neyse kalça düşüklüğümüz, bunu da hesaplıyoruz. Kalça düşüklüğünü altına ekliyoruz ve her bir noktanın işaretlerini uzatıyoruz. Bu kalıp sistemi kutu sistemi olduğu için kutuyu yani uzattığımız çizgileri kapatmamız için bizim beden ölçümüze ihtiyacımız var. Bedenimiz bu tam göğsün ucundan geçen, en geniş bölgesinden, uç noktasından geçen ve arkasında da devam eden, hatta bu koltuk altının biraz da aşağısında olur. Bu beden ölçümüz 38 bedende 88 santimetre oluyor. 88'i 2'ye bölüyoruz. Çünkü bu yarım beden çalışması. Toplam yarım beden çalışması 44 santimetre. Ben bolluk payını artı 3 veriyorum. Artı 3 demek bedende 6 santimetre bolluk payı demek. Ben tunikte ne yapıyorum onu söyleyeyim. Şimdi vücut yapıma göre ön bedene sadece ben ön genişliğime 2 santim veriyorum. Diğerlerine hiç vermiyorum ve benim tuniğim tamam olmuş oluyor. Ve ben bu tunikle trench coat diktim. Hani bu yine koltuk altındaki oyuntudan aşağıya bolluğumu vererek trench coat'umu diktim. Herhangi bir sorun yaşamadım. Şimdi kendim bu olayı çıkartırken şimdi 4 yerine, toplamda 4 yerine 6 santim olmuş olacak. Çünkü her bir bölgeye birer santim vereceğim. Siz eğer daha bol isterseniz, bir de böyle anne modelleri vardır. 2, 4, 6 santim verirsiniz. 6, 6, 12 santim bir bolluk olmuş olur. Yani böyle çok bol isterseniz, ne kadar bol isterseniz o farkları koyabilirsiniz. Atıyorum bunu ön genişliğinize 1,5 dersiniz. 1,5, 2,5, 3,5, 4, yani 1,5 da buraya verirsiniz. Bunlar tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben o yüzden ne yapıyorum?
Beden bölü 2. Bedenim 88'di. 2'ye böldüm 44. Bolluk payım 3. Ne oldu? 47 santim. O zaman benim şu bedenimi, koltuk derinliğindeki bedenimi ben 47 santimde işaretleyip kutumu kapatıyorum. Şimdi bu bedenimizi çizdikten sonra 47 santimin ön ve arka noktasını bir belirlememiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Zaten 47 santimde 47 santimi 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman 23,5. Ama biz tam ortasından 23,5 santimden işaretlemiyoruz. Ne yapıyoruz? 23,5 artı 1 öne ekliyoruz. Yani 24,5. Burası da 20, yani arka bedende 22,5 oluyor. Bunu neden yapıyoruz? Karşıdan bir kıyafete baktığımız zaman arkadan gelen bir kesiklik gözükmesin, bütün gözüksün. Amaç bu. Şimdi de size arka yakadan bahsetmek istiyorum. Normalde yine biz bu modelistik sisteminde arka yakaya belirli bir oranla işlem yapılıyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi biz omuzdan omuza, arkada, omuzdan omuza ölçüyoruz. Ölçtüğümüz zaman omuzdan omuza 38 santimetre. Bunun yarısı 19 santimetre. Şimdi şöyle düşünün, 19 santimetre bunun yarısı. Peki bizim omuzumuzda 12 santimetre ise geriye ne kalır? 7 santimetre. Demek ki bizim yaka açıklığımız 7 santimetre olması lazım. Yani hiç oranlamaya gerek yok. Herkesin farklı olabilir. Bu omuzdan omuza farklı çıkabilir. Dolayısıyla hiç bunlara oranlamalara gerek kalmadan tam provasız, yakam kapalı oldu, açık oldu vesaire demeden tam yerini bulmak için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi madem öyle dedik ki omuzdan omuza 38 santimetreydi. 2'ye böldük. 19 santimetre şurası. Omuzumuzda 12 santimetre oldu ve 7 santim. Hemen 7 santimi buradan işaretliyoruz. Arka yakamızı işaretliyoruz ve 2 santimetre yukarıya çıkıyoruz. Ve buraya bir işaret koyuyoruz 2 santimin olduğu yere. Şimdi omuz düşüklüğünü 3 ya da 3,5 santim yapabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Biz zaten 2 santim yukarıya çıkmıştık. Çizgimizden aşağıya şu koltuk derinliğinden aşağıya 1 ya da 1,5 santimetre işaretlediğimizde, bakın buradan işaretlediğimizde burada bu hizada, şu işaretlediğimiz hizada 12 santimetreyi bulacağız. Çünkü bizim omuzumuz 12 santimetre. Bu burada da olabilirdi, burada da olabilirdi. Fark etmez. Sonuçta 12 santimetreyi bulacağız ve o 12 santimetre bulduğumuz yere işaretimizi koyacağız. Burası 1-1,5 idealdir. Şimdi arka bedenle ön bedenin ortasını bulduk. Tamam. Peki bu 47 santimi arka genişlik ve ön genişliğini nasıl bulacağız? Modelistlik sisteminde bu oranlamayla bulunuyor ama biz tamamen beden ölçülerine göre bulacağız. Bedenimizi nasıl bulmuştuk? Göğüs ucumuzdan geçiyordu. Arka bedenin de koltuk altından biraz aşağıda geçiyordu. Ve bunun yarısı 44'tü, artı 3 ile 47 oldu. Şimdi ön bedene bir cetvel koyarız. Buradan bir cetvel çıkar ve biz koltuk genişliğe gelmeyecek. Sadece göğsün bittiği noktadan diğer bittiği noktaya kadar ölçeriz. Bu ölçü bizim ön genişlik ne kadarmış? 36 santimetreymiş. Biz yarım beden çalışıyoruz. O zaman 18 santimetre oluyor. Bolluk payı da 1 santimetre veriyoruz. 1 şeklinde olacak. Sonra arkaya geliyoruz. Arkada yine bir cetvel çıkartalım. Bize kolaylık olması için buradan yine mezuramızda ölçüyoruz. Bu ne kadar çıkmış? Arka genişliğimiz 33 böldük 16,5 artı 1'i de ekledik 17,5. Buradan da işaretliyoruz. Kalanı da bizim zaten koltuk genişliğimiz olmuş oluyor. Şimdi en önemli kısma geldik. Bu kol evini nasıl yapacağız? Normal sistemde şimdi arka genişliği bulduktan sonra yaklaşık bir AKB noktası vurulur. 3'e 4'e bölünür sistemine göre. O AKB noktasından sonra 1 santimetre ileriye alınıp kavadora ile çizilir ve bitirilir. Sonra da prova edilir, içeriye alınır, gerekli işlemler yapılır, düzeltmeler yapılır. Ama biz bunu tam ölçü alırsak, şu anda ölçünün ne olduğunu bilmiyorum. Ben kendim de ölçtüm, yaptım, ona göre çizdim. Ancak şimdi şu anda öyle bir ölçü önümde yok.
38 bedene ait. Ben şimdi tamamen görsel olarak anlatıyorum size. Şöyle söyleyeyim. Arka için bahsediyorum. Hani bu AKB noktası diyoruz ya, bu AKB noktası aslında bizim şu hani göğüs ucundan ve daha sonra aşağısından devam eden çizgimiz, daha doğrusu ölçümüz, bunun tam koltuk altı bitim noktası. Buradan koltuk altı, buradan bir cetvel çıkartıp da ölçtüğümüz zamanki rakam aslında bu AKB noktasıdır. Yaklaşık bu da 4-5 santimdir zaten şu arasındaki uzaklık. Hani biz AKB noktası diyoruz ya, o değerlerdedir. Biz bu 4-5 santim yaklaşık yukarıya çıkıp işte şu ölçü neyse bu ölçünün yarısı kadar buraya işaret koyduğumuz zaman tam bu kol evimizi yakalamış oluyoruz. İkinci bir husus, bir de böyle koltuk altıyla omuz arasının ortasında bir yerde bir ölçü alıyoruz. Yine bunun yarısını buralarda arıyoruz. Bakın bu çok önemli. Bunun şimdi o da ne oluyor? Şunun şuradaki, yani şuradaki gelen kısmının yarısı kadar. Buradan bu ölçünün yarısını koyduğumuz zaman artık ölçü neyse yine aynı şekilde kol evini oluşturuyoruz. Bir husus daha var kol evini oluştururken arkada. Şimdi omuzu çizmiştik. Kavadore'yi yerleştirmeden önce mutlaka şurada bir dik açı yapıyoruz. Bu omuz çizgisine dik açıyla yaklaşık 1 santimetre. Ondan sonra Kavadore'yi yerleştirip burada gerekli noktaları işaretledikten sonra tamamlıyoruz. Şimdi öne geçelim. Ön bedenimizde ne yapıyoruz? Önce arka yaka açıklığımız 7 santimetre demiştik, bulmuştuk. 7 santimetreyi hemen ön tarafımızın ucundan yakamızın açıklığını 7 santimetreyi işaretliyoruz. 7 santimetreyi işaretledikten sonra buradan ne çıkmıştık arkaya yakadan? 2 santimetre çıkmıştık. Aynı şekilde 2 santimetre dik olarak çıkıyoruz ve buradan 2 santimetreyi işaretliyoruz. Peki 2 santimetreyi işaretledik. Bir de bizim yaka açıklığımızın olması gerekiyor. Burada artı 2 yapıyoruz. Bunu 2,5'da yapabilirsiniz. 7 idi. 2 santim daha eklersek 9. Buradan yine 9 santimetreyi işaretliyoruz. Ve buradan bir yaka açıklığımızı, ön yaka açıklığımızı oluşturmuş oluyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken, burayı açarken böyle açılı yapmayalım. Yine dik açıyla 1 santimetre kadar ilerleyelim. Ondan sonra yuvarlayalım. Şimdi burada 2 santimetreyi bulmuştuk. Buradan sonra da biz omuz çizgimizi belirtmemiz gerekiyor. Yine arkaya dönmek zorundayız. Neden? Çünkü biz arka omuzu indirirken bu koltuk derinliğinde 1-1,5 santimetre kadar aşağıya inmiştik. Bunu karşılığını alıyoruz. Ne geldiyse ondan 1 santim daha aşağıya yapıyoruz. Ve 1 santimden böyle bir kendimizce böyle düz bir çizgi alıyoruz. Neden? Bu çizginin içerisinde bu noktadan 12 santimetreyi arayacağız. Buradan koyacağız. Örnek vereyim. Şöyle 0 noktasından alacağız. 0 noktasını buraya koyacağız. 12 santimetreyi şu çizginin üzerinde arayacağız. Bulunca da 12 santim burası, işaretleyeceğiz. İşaretledikten sonra bunu yine arka bedende olduğu gibi dik açıyla 1 santimetre kadar uzatalım. Burası dik açı olacak. Sonra şimdi gelelim kol evine. Kol evinde de biz arkada bir AKB noktası almıştık. Bu AKB noktasında aynı şekilde önde de bir onu paralelini alabilirsiniz. Bundan 1 santimetre de aşağı olabilir. Şimdi onun yerini göstereceğim aslında bedende. Demiştik ki biz şu beden çizgisi göğüs ucundan geçen ölçümüzün çizgisiydi. Peki bunun tam koltuk altına denk gelen bölüm, buradan bir cetvel çıkarttığımızda ve ölçtüğümüzde koltuk altından koltuk altına ölçtüğümüz yer aslında bizim burası oluyor. Bu AKB noktasının devamının getirilen nokta oluyor. 1 santim aşağısı da olabilir ama çok fazla burada fark etmez. Hemen bunu buluyoruz. Ne kadarsa bunun yarısı kadar koltuk altından bunun yarısını buluyoruz ve yarısını burada işaretliyoruz.
Daha sonra ikinci bir sağlamlaştırma yapmak için şimdi koltuk altımızda omuz başımız. Bu ikisinin arasında, ortasında bir yerde yine tekrardan bir ölçü alıyoruz. Bunun ikisinin ortasını buluyoruz. Aynı şekilde biz ne demiştik? Bu omuz başıyla bu koltuk derinliği ölçüsünün yaklaşık yarısını buluyoruz ve işaretliyoruz ve kol evini oluşturuyoruz. Yalnız burada bir şey söyleyeceğim. Daha önceki arka bedeni anlatırken onu atlamışım. Burada özellikle söyleyeyim. Şimdi biz burada bu ölçüleri alıp yarısını koyarken +1 eklemeyi unuttuk. Bu kısma da +1. Yani ben ekledim kendi kalıbımda. Ancak anlatırken atladım. Şimdi yine atladığımı fark ettim. 1 santim daha ekliyoruz. Çünkü biz ön genişlikte vesaire birer santim koymuştuk. Biraz ortalaması için 1 santim bir bolluk payı veriyoruz. Ama siz diyelim ki çok bol yapmak istiyorsunuz. Ön genişlik, arka genişlik bütün hepsini verdikten sonra buralarda o 1 santimin dışında yapmamanızı öneririm. Çünkü o zaman çok böyle kol evinden taşan durumlar oluşacaktır. En azından bedeniniz bol olsun ama kol evi yerleriniz tam olsun. Ön bedenimizi de tamamladığımıza göre kalıbımızın çoğu aşaması tamamlanmış oluyor. Sadece şunu anlatayım. Buradan dümdüz aşağıya inebilirsiniz kalıbı. Veyahut da bel ölçünüze +1-2 ekleyerek işaretlersiniz. Kalça trench coat'larda ne demiştik? 4 artı en az 4'e böldükten sonra en az +4 olması lazım. İsterseniz o şekilde işaretleyip bitirebilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Çünkü önemli olan şu üst beden. Bundan sonra istediğiniz gibi sizin oyun alanınız. Dümdüz şu şekilde belki mesela ön beden için söylüyorum. Alabilirsiniz. Dolayısıyla siz bunu dümdüz bile çizdiğinizde bundan sonrası artık kesim aşamasında şekillendirmeye geçebilirsiniz. Veya şöyle de bir şey olabilir. Belden bunu kesersiniz. Altına kiloş yaparsınız. Değişik bir model yaparsınız. Artık o tamamen sizin zevkinize, modelinize kalmış bir husus. Dış giyim için söylüyorum. Astarsız dış giyim için. Peki başka eksiklerimiz neler? Bakın biz ne yapmıştık? Hazır eğer elimizde bol bir kalıbımız varsa onu değerlendirirken burada bir arka bedende omuzu 1 santim yukarıya çıkarmıştık. Ön bedende 1 santim aşağı indirmiştik. Aynı şekilde hazırladığımız kalıbı da dış giyime hazırlarken biten kalıbın üzerine normal omuz çizgimizden yukarıya doğru 1 santimetre yukarıya çıkıyoruz. Şu kırmızı çizgimiz. Bu alttakiler iptal oluyor. Daha sonra yine omuz çizgimiz. Buradan 1 santim aşağıya veriyoruz. Çiziyoruz. 1 santimetre. Ve yine bu yeni oluşan sisteme göre 1 santim dik açı yapıyoruz. Burada da bir yükseltme olmuştu. Burada da dik açı yapıyoruz. Bu şekilde bitmiş oluyor. Ama bir hususumuz daha var. Şimdi normalde biz pensli kalıplarda şu ön uzunlukta burayı ön uzunluğumuz arka uzunluktan 3 ya da 4 santim yükseklikte olur. Bu nedendir? Göğüs kaldırma payı. Biz burada ne yaptık? 2 santim. Peki 2-2,5 santim ne olacak? Veya 3 santim ne olacak? O zaman hemen aşağıya iniyoruz. 2-2,5 santim mutlaka aşağıdan veriyoruz ve buradan işi bitiriyoruz. Neden bunu özellikle belirtiyorum? Siz tam ölçü 70 santim, 75 santim yapacaksınız diyelim ki. 5 santimde bir etek payı verdiniz diyelim ki. Bu sefer burası göğüs kaldırma payından dolayı 2 santim eksiklik verecek ve siz burayı kısaltmak zorunda kalacaksınız. Belki uzun olduğu için çok sorun olmaz ama tam ölçü, ben bunu seviyorum, ölçüm bu olsun derseniz bu da bir ayrıntıdır. Bu kutularda bütün kutu formüllerde mutlaka bu 2 santim aşağı indirilmeli ki göğüs kaldırmadan dolayı onu biz tolere edelim, 2 santimetre aşağıya indirelim. Şimdi işlemlerimiz tamamen bitti ama görüntüde ana beden kalıbı gibi duruyor. Çünkü benim modelim kroveze ama daha sonra ben bu ana beden dış giyimde astarsız ana beden olarak ben bunu kenara koyacağım. Daha sonra istersem önlü fermuarlı kullanabilirim.
patlı kullanabilirim, gizli patlı kullanabilirim. Dolayısıyla benim bu ana beden olarak kullanayım, kenarımda dursun. Model uygulamamı kumaşın üzerinde yaparım. Şu anda yapacağım işlem kuru vezeli. İşte bir 12 santim kadar verip aşağıya indireceğim. Tabii klapası var. Bunları hepsini kesim aşamasında göstereceğim. Ama kesimi de kumaşta göstermek istemiyorum. Çünkü orada çok ekran büyük, yani algılamakta zor, alanı almakta zorlanıyorum. Dolayısıyla ben yine böyle bir kumaş formatında bir dikdörtgen çizip orada kalıbı anlatacağım. Yakayı da aynı şekilde anlatacağım. Bir de neyimiz var? Rüzgarlıklarımız var. Rüzgarlıklarımızdaki püf noktalarından bahsedeceğim. Arka ve ön rüzgarlıklardan. Ondan sonra artık direkt kesime geçeceğiz.